Çin Seddi ölmeden önce dünyada görülmesi gereken yerlerden, tarihi yerlerden biri ve bu yüzden olsa gerek her yıl 50 milyon ziyaretçi Çin Seddi'ni görmeye geliyor ve birazdan hep beraber 360 derece video deneyimiyle burada gezeceğiz. Birazdan başlıyoruz. Çin Seddi'nin Mutianyi bölümünden herkese selamlar. Çin Seddi Çince'de Changchun olarak isimlendiriliyor. Bunun anlamı uzun duvar. İngilizce'de biliyorsunuz zaten Great Wall, bu da muazzam duvar diye çevirebiliriz. Hem büyüklüğüne hem de ihtişamına atıf yapması için bu şekilde bir tabir kullanmışlar. Hemen arkamda bilmiyorum görebiliyor musunuz ama uzayıp gidiyor. Gördüğünüz gibi özelliği büyük bir alanı kaplıyor oluşu ve sırtlarda, dağ sırtlarında tırmanıp ileriye doğru devam ediyor ve ucu bucağı görünmüyor gibi bir izlenim veriyor. Akla şu soru geliyor, Çin Seddi tek bütün bir yapı mı? Çin Seddi verdiği algı olarak da ve zamanında imparatorluk zamanında yapıldığında bir savaş stratejisi olarak uzayıp gittiği algısı vermesi üzerine aslında inşa edildi. Bu bir savaş taktiğiydi ve bugün bile bu algı dünya genelinde sürüyor. Fakat Çin Seddi tek bir yapıdan oluşmuyor. Yani Çin'de birçok Çin Seddi var ve bu Çin Seddilerinin birçok bölümleri var. Ben bugün Mutianyi bölümündeyim. Çin Seddi'nin bittiği noktalarda arazi şekillerinden faydalandılar savunma yapmak için. Örneğin geçit vermeyen dağlar kullanıldı veya nehirler. Bunun gibi avantajlar elde ederek de imparatorluk zamanında Çin savunma hattı oluşturdu. Öte yandan Çin Seddileri sadece savunma hattı olarak kullanılmadı. Bunun yanı sıra da buralar ikmal noktaları, posta hizmeti veren noktalar. Çünkü Çin Seddileri arasında iletişim de mevcuttu ve belli bir yakınlıkta oldukları için de çok kısa sürede hangi Çin Seddi'ne veya hangi bölümüne saldırı yapıldıysa kendi aralarında da haberleşebiliyorlardı. Bunun gibi de özellikleri vardı.
Mutianyu'nun en dik bölümlerinden birindeyim. Arkada da görmüş olduğunuz gibi bu merdivenlerle yaklaşık 1 kilometre kadar bir mesafeye tırmanmanız gerekiyor. Bu da ciddi bir kondisyon gerektiriyor. Mutianyu son 10 yılda önemli restorasyonlar geçirdi ve şu ana kadar görmüş olduğunuz gibi turistlerin rahatça gezebileceği, her ne kadar önemli, özellikle cumartesi ve pazar ve tatil günlerinde, milli günlerde hınca hınç kalabalık olsa da yine de burada rahatça seyahat edebiliyorsunuz. Mutianyu'nun 23 tane kulesi var ve bu uzunlukta bir alanda da aslında Çin Seddi'nin sonuna kadar giderseniz oralar daha az kalabalık. Bunu da yararlı bilgi olarak vereyim sizlere. Mutianyu gibi diğer restore edilen 5 tane daha Çin Seddi var. Onları da etrafta açılan ekranlardan görebilirsiniz. Vaktim olduğunda oralara da gidip sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki sadece abonelerimiz izleyebilecek. Değil tabii. Herkese açık. Hiç sorun değil. Burada olmak güzel bir his. Çünkü hem doğayla iç içesiniz. Her mevsim daha güzel. Kışın kar altında olduğunu düşünün. Şu an sonbahardayız. Tabii ki baharda da tüm bu alandaki ağaçlar çiçek açıyor. Daha bir renkli oluyor. Mutianyu şehirden 70 kilometre uzaklıkta. Buraya gelmek için taksi veya özel araç gerekiyor. Bazı noktalardan otobüsle kalkıyor. Onu da internetten araştırabilirsiniz. Öte yandan buraya ulaşmak için hem merdiven yolu var. Yine orası bayağı bir zorluyor. Ama diyorsanız ki benim kondisyonum sağlam. Oradan geçebilirsiniz, sorun değil. Ama yaklaşık olarak orası 1 saat tutabilir. Yürüyüş ve ondan sonra Çin Seddi'ne ulaşıyorsunuz. Ama derseniz ki daha rahat bir seyahatte bulmak istiyorum. Onu da düşünmüşler. Teleferik var bu noktanın yaklaşık 6 kule ileride. Tabi buradan ne teleferiği görebiliyoruz ne de çok yakında olan mesela geçtiğimde bildiğim yerlerde bazı satış noktaları var. Onları göremiyorsunuz. Özellikle gizlenmiş. Bu manzarayı bozmayacak şekilde Çin Seddi'nin ve de ağaçların üzerinde herhangi bir yapı veya ilan göremiyorsunuz. Bunun gibi Çin Seddi'lerinde, yani turistlere açılan Çin Seddi'lerinde Wi-Fi var, internet var. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Çünkü burada cep telefonu da çekmiyor.
Çin Seddi 2700 yaşında ve bu bölüm Mutianyu UNESCO Dünya Mirasları listesinde de bulunuyor. Şu anda yürüdüğüm bu bölüm yaklaşık olarak 4 ila 5 metre arasında bir genişliğe sahip. İlerledikçe daralıyor veya genişliyor. Yükseklikleri de Çin Seddi'lerinin 7 metre ve 8,5 metre arasında değişiyor. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta solda ve sağda siperliklere bakın lütfen. Sadece savunma yapılacak yöne, yani kuzeye doğru değil, diğer tarafa da gözetleme bölümleri açılmış. O kısımlar sadece kapatılarak geçilmemiş. O kadar konuştum. Mutianyu'nun ne anlama geldiğini sizlere söylemeyi unuttum. Neredeyse bunu söylemeden videoyu kapatacaktım. Belirteyim. Mutianyu karakterlere baktığınız zaman onu da aşağıya yazıyorum. Oradan gözlemleyebilirsiniz. Mu karakteri hayran kılınan anlamında. Cazibesi olan veya hayranlık duymak anlamında. Tian karakteri ise alan veya tarla anlamında. Karaktere dikkat ederseniz bir kare 4 alana bölünmüş. Bu da tarla anlamında. Yu ise vadi anlamında. Yani Mutianyu hayranlık duyulan tarlaların olduğu bir vadi zihnimizde canlanıyor. Çin Seddileri hakkında bahsedilecek çok şey var aslında. Tek bir bölüme bunu sığdıramayız. O yüzden de diğer konuları da başka Çin Seddilerine gittiğimde sizlere değineceğim. Sorularınız varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında yazın. Ben de diğer bölümlere gittiğimde onlara hazırlık yapmış olurum. Neleri merak ettiğinizi öğrenmek de ayrıca benim için de cazip olacaktır. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bildirim zilini lütfen açın ve yeni bir bölüm girdiğimde yine haberdar olmuş olacaksınız. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.